Oğuzhan hoş geldin. Selam. Valla çok hızlısın. Helal olsun. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Hemen şöyle ayarlara bir bakayım. Bir eksik gedik olmasın. Muhammed hoş geldin. Selam. Adem hoş geldin. Selam. Şimdi başlıyoruz. Hemen şöyle hızlıca ben bir ayarlara bakayım. Problem olmasın. Yusuf hoş geldin. Pazar akşamları vazgeçilmezimiz olacak bu gidişte gerçekten. Bu arada depremden dolayı Balıkesir çevresi ve hisseden bütün herkese çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Arif hoş geldin. E, 6.1, 6.2 çok ciddi şiddetler. Gerçekten çok geçmiş olsun. İnşallah yeni sezonda evet 40 gelmez. Üçüncü bitirdik biz. Hani o yüzden yine güçlü bir ekip gelecektir. Şu tabloda üçüncü bitirmek de bir başarı çünkü. Ben hani böyle 27'nin olduğu, 9'un olduğu bir krallık gelecek yani görkemli kaydı gelecek diye düşünüyorum işin gerçeği. İçimden bir his sanki bu yeni sezonda bir 27 ile 9'la eşleşiriz gibi geliyor. Aklıma gelen güçlü krallıklar onlar. Ben hissetmedim Arif, dışarıdaydım. Eve şimdi geldim. O yüzden hissetmedim. Ama ailem yazlıkta hissetmiş. Bizim yazlık var Ayvalık'ta. Onlar hissetmiş. Bayağı sallanmışlar. Hissedilmiş yani sandalyeler falan oynamış. Aksteri hoş geldin. İyiyim dostum sağ ol. Sen nasılsın? Hatta şöyle sana Arapça olaraktan şey yapalım. Aynen 9 güçlü. O yüzden hani 27 de iyiydi en sonki performansları. 27, 9 yine böyle güçlerden oluşacak bir görkemliğe düşeriz gibime geliyor benim. Ama tabii bakalım ne çıkacak göreceğiz.
İyiyim, sen nasılsın yazdım Arif? Yasin hoş geldin. Aleyküm selam. Aktifliğe göre galiba, evet. Yani ne kadar aktif konuşursan ona göre yapıyor diye düşünüyorum chat'i. Ben de çok aşırı detaylarını bilmiyorum işin gerçeği. Bu son etkinlik arkadaşlar bitmeden canlıdayken hatırlatayım. Market kullanımını göstermiştim ama izlemeyenler varsa ufakları alın her gün. Bir daha gelirse karşınıza bu bitiyor artık. Bu kadar kapsamlı güzel bir etkinlik gelince bütün paketleri çekmek yıpratıcı olacaktır. O yüzden ilk 2-3 paketi alın. İşinize yarayan bunlardan. Örnek veriyorum buradan 3 tane aldınız. Buradan 3 tane aldınız. Bunu almayın. Buradan 3 tane aldınız. Buradan 3 tane aldınız gibi gibi. İşinize yarayacak şekilde değerlendirin. Boş yere hepsini çekmeye çalışmayın. Kraken değilseniz Kraken adam zaten kafasına göre çeker hepsini. Ee, Bu akşam harika var arkadaşlar. Yaklaşık 32 dakika sonra harikada olacağız. 26'dan büyük ihtimal bu da V26'dır. Yani aynı krallıktan 1,3 milyar güce sahip başka ittifak yok çünkü. V26 ile eşleştik. Oyun kalkıp bizi kendimizle eşleştirmeyeceğine göre V26 ile kapışacağız. Şuradan hemen kaynak toplayalım. Kaynak çok çok önemli arkadaşlar. Bütün krakenlerin bile yaşadığı bir problem kaynak. Hani siz olun. Şimdiden elinizden geldiğince kaynak toplayın, çekin. İleride çok sıkıntı yaratıyor. Göstereceğim şimdi size. Buradan Tatar'ın kalesine gelmişiz. Ona da selam olsun buradan. Şöyle göstereyim size. Restore 2'leri yaptım bazılarını. 1 milyar kaynak gitti. Hem günler çok uzun. Bakın kasaba Restore 3'e atıyorum. 56 gün kaldı ve 90 günden falan düştü. Savaş salonu Restore 3 100 gün. Yani korkunç bir zaman dilimi. Sadece şunun için bile 300, 600, 700 milyon kaynak istiyor. Sadece şu. Yani bir tane restore etmek 700 milyon bakın arkadaşlar. 1 milyara yakın ya. Çok ciddi kaynak istiyor. O yüzden şimdiden kaynaklarınızı biriktirin. Kaynak çok değerli bu oyunda. Hani o paketleri anlamıyorduk. Aa bunda kaynak var. %2500 gösteriyor falan diyorduk da. Kaynağa ileride çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Ömer hoş geldin. Aleykümselam. Bir yandan mesajlarınızı da okuyayım. Kaçırmayayım, cevap vereyim sizlere arkadaşlar. Neyi çektim Marif? Recil hoş geldin. Aleykümselam. Kapışacağız Oğuzhan. Kapışmaz olur muyuz? Evet, Oğuz'un kalesini de oyundaki kaleyi de göstereyim. Buralarda denk gelir miyim bilmiyorum ama şuradan göstermek daha kolay olur. Aa, buraya şey yapmamışlar mı seni?
Buraya mı? Yo. Hah, şurada. Uhret. Kendisi Miyamoto ve Lub'u kasmış durumda. İki tane güzel kompu var. Oğuz'un da. Harika da birlikteyiz. Hatta şöyle bizim harika kadrosuna ben hiç bakmadım. Bakayım kimler var. Serkan var. Aksun var. Aydın var. Trakyalı var. Sercan var. Taha, Ömer, Rolis. Valla bayağı Türk var burada. Peki. Şöyle baktığımızda güzel. Güzel. Ekip güzel. O İbocum da buradaymış. Emre burada mısın? Bu Erdem yakışıyor mu kardeşim 30 milyon gücü? Savaşlara katılman lazım biraz. Şöyle Erdemleri de merak ettim. İlk iki değişmiyor. Erdem'de de aynı çıktı. Hatta ilk üç. Dur bakayım. Güçte de mi böyleydi yoksa? Valla Erdem'de güçte aynı. Bu kadar denk gelir ya. İlk dört aynı. V26'da kim gelecek? Geçen Froyke gelmişti. Ama o zaman Kanuni vardı bizde. Kanuni yok şu an. Kanuni diğer ekipteydi. Sohbete de bakayım biraz. Amaç bugün sohbet etmek zaten. Kupan için derken Yasin, ha Mulan. Mulan için mi adaletsiz? KVK yok ha, bu arada beta demişken aklıma geldi. Yeni bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 13-16 Ağustos'ta gelecekti. Araba yarışı gibi böyle, ya araba yarışı değil de bizim o eski etkinliğin adı neydi? Bayağıdır yok. Şuradan bir bakayım. Şeylerde yazıyordu mesela, Richard'da falan çok rahat görünüyordu. Savaş alanı gazisi ha. Onun benzeri gibi bir şey gelecek ama zamanla yarışacaksın. Videoyu yayınlamış olması lazım oyunun. Oradan bakarsınız. Race Against Time diye bir şey. Yine aynı şekilde bu savaş alanı gazisi gibi joystickle kontrol ediyorsunuz. Bir harita var. Böyle, daha doğrusu yarış pisti gibi diyeyim. Harita değil de yarış pisti diyelim buna. Orada yarışı tamamlamaya çalışırken işte karşınıza slotlar falan çıkıyor. Onu yapıyorsunuz. O da bize daha ne zaman gelir bilmiyorum ama 1 ile 10 arasına, 13-15 Ağustos tarihleri arasında 1 ile 10. krallıklara gelecek yani. Sonraki ilerleyen haftalarda bizlere de gelecek. Muhammed'in yazısını görünce aklıma o geldi. Bakın söyleyecektim. Bazen unutuyorum. Paylaşmayı da unutuyorum bildiğim şeyleri. Berk, sizde de sitesi falan vardır büyük ihtimal. Sizin krallıkta çok fazla kraken var.
Ömer hoş geldin. Yoksa şey mi bu? Oyun çöp Nick'i senin mi? Bir tane Nick'li vardı ya oyun çöp. Dur bakayım duruyor mu hala? Nick aynı mı? Yok galiba. Oyun çöp diye bir Nick'li arkadaş vardı. Hah burada. Oyun çöp. 88'deki Lato. Bence de tatlı kadro Oğuzhan ya. Arif hesap satışı yasak. Rachel sorma ya. Yani bize her türlü oyunun garezi var 26. kralla. Ya kendi içinde vurduruyor ya 40'a atıyor. Başka şey yok. Altın filde ne gelecek ben onu merak ediyorum. Altın fil gelecek. O ne olacak? Altın sefer. Kimle eşleşeceğiz? Ben çok merak ediyorum. Yarın belli olur. Gerçi yarın süresi başlayacak. Sonraki gün falan mı belli oluyordu? Hatırlamıyorum. Yarın ne? Pazartesi. Ben günleri karıştırıyorum arkadaşlar. Tatildeyim. Arif eline sağlık. Doğru arkadaşlar. Videoyu like'larsanız bunu ben o kadar şeyim ki yani sohbet etmeye gelmişim ki kendim sanki şey değilim. Hiç böyle uyarma falan hatırlama yok. Kanala abone olmayan varsa abone olursa sevinirim. Videoyu beğenirseniz destek olursanız da mutlu olurum arkadaşlar. Önemli evet gerçekten önemli de unutuyorum ben hatırlatmayı da unutuyorum. Sizden biriyim yani benim de şey böyle YouTuber kimliğinden ziyade hani amacım da zaten hep en başından beri destek olmak, birlik olmak, oyunu kolaylaştırmak, pratiklerini öğretmek, nasıl hızlı gelişiriz, nasıl daha etkili oluruz, nasıl daha iyi oluruz. Onların üstüne çalışıyoruz. Mulana zaten şu an en son Fatih Sultan Mehmet geldi biliyorsun. Ona ne zaman getirirler bir daha? Büyük ihtimal bir sonraki sezonda, 6. sezonda getirirler diye düşünüyorum. Aralıklı aralıklı getiriyorlar çünkü. Ona da 6. sezonda getireceklerdir. İçini rahat, ferah tut. Mutlaka gelir. Bir de oyun Çinli yani hani Mulan'ı çok aşırı da ezdirmez diye düşünüyorum ama Mulan'a gerek var mı? O kadar çok okçu çıktı ki Ramses'tir, Süleyman'dır. Adamlar getirdikçe getiriyor. Şöyle kahramanlara da bir baktığımızda açık olmayanlardan gideyim bir. Fatih geldi işte en son. Yani üçüncü sezon mu? Üçüncü sezon geldi Fatih. O yüzden kolay kolay Mulan'a pat diye bir anda gelmeyebilir. Evet mızrakları biraz daha torpil geçiyorlar. Ama Timur da mesela okçu ama Mulan'ın çok işine yarar mı? Hiç denemedim, düşünmedim de, test de etmedim işin gerçeği. Aslında Mulan güçlüydü. Ne oldu? Lubu geldi. Lubu gelince Mulan'ı dağıttı. Çünkü Mulan'ın arkasında normalde ne kullanıyordunuz? Rani Atilla falan kullanıyordunuz. Ne oldu? Lubu geldi. Rani'yi de Atilla'yı da aldı götürdü. Doğal olarak düştü. Yoksa aslında Mula'nın arkası da çok fazla. Şuraya bir bakınca şimdi hakkını yemeyelim. Bir sürü okçu var savaşçı. Şuraya bak. Rani var, Atilla var, Timur var, Belevu var, Fatih Sultan Mehmet var. Yani mızrak yeni yeni toplanıyor. O yüzden çok bir şey diyemedim şu an. Bak bakınca daha rahat böyle oturuyor insanın kafasında. Mızrakta da mesela yeni yeni toplanıyor. Baksana aynı kahraman sayısı. Kiros yeni geldi. Ondan önce kaç sezondur mızrak zorlanıyordu.
O yüzden okçuya şu an gelmez. 6. sezonda ancak gelirse gelir. Gördüğün gibi kahraman sayısı bak. Free'leri çıkartalım. 1, 2, 3, 4, 5. Mızrağa da bakalım. 3, 4, 5. Hatta yani hani 5 denir mi bilmiyorum ama bir tık daha az yani yeni yeni kafa kafaya geliyor. Süvariye baktığımızda bak mesela süvari daha az kahraman açısından. Şimdi ne gelecekti? Konuşmuştuk. Vlad geliyor. Abi sürekli deprem bildirimi geliyor. 3.6, 3.5. Şimdi şöyle bir gelecek kahramanlar üstünden de konuşalım. Ben bir tabii sohbeti okuyayım önce. Sizlerle konuşmayı kaçırmak istemiyorum. Sonra yetişmek çok zor oluyor. Şey, arkadaş listemdeki Lato. Şu Lato. 88'deki birinci. Bak hemen temayı da çakmış. Kenan hoş geldin. Aleykümselam. Eyvallah Arif. Mobil verini harcaman değerli. Pro'nun evet ikinci bir hesabı daha var. Onda bayağı yatırım yapıyor. Çok hızlı geliştiriyor. Ama Lubu çok güçlü Yasin yani hani onun yapacak bir şey yok ki. Counter'ı bir de. Hani Kiros'ta ona bakarsan kılıçları eziliyor. Lagertalı kılıç kompları Kiros'un bayağı canını yakıyor. Alazemar hoş geldin. Eyvallah sağ olasın. Yavaş mı konuşuyorum? Önce size sorayım. Bu yeni gelen kahramanlar hakkında düşünceniz nedir 5. sezon kahramanları? Siz nasıl buldunuz? Otto olsun, Robin Hood olsun, Vlad olsun, Liang olsun, Kinji olsun ya da Huang diyelim ona da. Froike'de 300'ü geçti arkadaşlar. Bizim krallıkta da yükselişler devam ediyor. Bayağı. Arthur Komp'u 30 milyon üzerine çıktı. Ama işte savaşta görmek istiyorum abi ben yani hani. Öyle şey görünce olmuyor kuru kuru. Ya şöyle bir bakınca aslında bizim krallık mesela önce şunu kaynağa göndereyim boş boş durmasın. Gitsin odun toplasın. Kaynak lazım çünkü bir restore edeceğim. Ya artık hızdan ziyade kaynak düşünür oldum.
Mesela atıyorum 164 gün ortak hızlanma var, işte 120 araştırma falan filan derken abi iki restore ediyorsun, zaten kaynak bitiyor ya. Gösterdiğim gibi size savaş salonu tek başına 700 milyon kaynak yiyor. 1 milyar kaynak şununla şunu yaptın mı gitti zaten. Araştırmayı mı ayıracaksın sonra yoksa asker mi basacaksın? Muamma. Şu an böyle tırt araştırmaları yapıyorum. Zaten burada sonda bazı eksiklikler var. Şunlar eksik. Onları da bilerek yapmıyorum şu an için. Restore'de de arkadaşlar onu da göstereyim. Bu 2146 teknik puanımı da KVK'ya saklıyorum. Acelem yok yani, hani şu an şunu bassam ne olacak? Kudrete bir 5 daha arttırsam. Evet, güçleneceğim ama iç savaş yok zaten. Kafam rahat. Filde yani bakalım ne çıkacak. Kullanmam gerekir mi? Biraz daha güçlenmem gerekir mi? Bilemiyorum. Belki kullanırım. Hani 2000 küsür birikmiş durumda. 600 buna bassam, 600 buna bassam, bir tane daha buna basabilirim. Pro açar. Pro Hintli bir iş insanı. Severiz kendisini. Yasin Pro'nun bir yan hesabı daha var ama yan hesabı dediğimizde yani bizim hesaplar kadar. Serkan'ım hoş geldin ya. Bak senin videonun başında gösterdim hesabı. Bugün Harika'da, yok Şafak'ta başı sen çekeceksin. Harika'da en güçlümüz sensin. Şöyle tekrar açayım. Hem güçte hem erdemde birinci sıradasın. Ona göre beklentimiz büyük. Oğuz, sen, ben yarışacağız puanda. Sinan hoş geldin. Kılıçla mızrak yan yana. Ya şöyle, şimdi elindeki kahramanlar, yaptığın yatırımlar ona göre ise gider. Ama sen yatırım yapmayıp da sıfırdan yapmayı düşünüyorsan yapma. Gerek yok. Çünkü bir şey counterlayamıyorsun yani. Atıyorum, mızrağını korumak için ne yapman lazım? Yanında okçu gezdireceksin. Çünkü mızrağın counter'ı kılıç. Ne yapacaksın? Kılıçtan mızrağını koruyabilmek için okçuyla gelen karşıdan kılıcı counterlayacaksın. Ya da işte kılıç geziyorsun. Karşına kılıcın okçu gelecek. Yine bir şeyle counterlayamayacaksın. Mızrak çünkü onun ne counter'ı ne antisi, böyle nötr. Bir anlamı yok. Yani lubuk alması daha mantıklı olur. Neden? Bir şeyin en azından counterlayabilirsin ya da kılıç geldiğinde karşına kılıcı nötrleyip Lubu'nun ani hasar çıktısıyla kılıçları kesiyor yani. Kılıçla Lubu birebir kapıştığında genellikle Lubu kompa alıyor. Counter olmasalar da, nötr olsalar da Lubu üstün bir kahraman ya. Güçlü yani. Abuk sabuk bir kritik hasarı var. Aynen onda. 10 dakika kaldı. Lubu'dan vazgeçme ya şu an.
Kader hoş geldin. Ben duymadım 266. Ha, bir de şunu önermiyorum ben. Üçüncü kompa geçmek için ilk iki bayağı bir fullemen lazım. Yüzük yapman lazım. Onları dolu dolu yapmadan üçe geçme. Anlamı yok. Yani bu oyunda çünkü adam yüzünü 40 yapıp gelip senin 3 kompunu da kesebilir bu arada. Şaka değil bunlar. Yaşanabiliyor. Olmayacak senaryolar değil. Burada yüzük, teçhizat, taşlar falan çok önemli faktörler. Benim de mesela üçüncü bir kompum var ama sahaya çok sürmüyorum. 10 milyonun biraz üstünde gücü ama içinde yüzük yok mesela. Onu yüzük yapmaya da çalışmıyorum. Eşit götürmüyorum çünkü eşit götürmek çok daha masraflı ve zaman kaybı. Bir tane aşırı sağlam kompunun olması daha önemli. Ama artık beşinci sezona, dördüncü sezona geldiysen 2 komp ideal. Yani 3 için hala erken. 2 tane ama olması gerekiyor. Üçüncü için geleceğe yönelik yatırım yapabilirsin. Aynen. Dizene kadar o şekilde kullanırsın. Benim de üçüncü kompum var. Üçüncü kompumu da şöyle göstereyim. Bunları kullanıyorum üçüncü komp olaraktan. Ama mesela şu anki metaya göre yani geriden gelen varsa arkadaşlar bunları kılıç olarak kullansın. Çünkü Kiros dördüncü sezon eline atıyorsun her yer Kiros. Kılıç yaparsanız bunu çok daha güzel iş görür. Hem Lubu'ya karşı çabuk ezilmez hem de Kiros'u rahat bir şekilde counterlarsınız. Bunu kılıç yapın. Ben kılıç olarak araştırma çok gitmediğim için onu da göstereyim. Neden? Yani teçhizat kasarım bu arada. O çok sorun değil ama teçhizattan ziyade araştırma yok. Yani araştırmaya önem vermedim kılıçta. Çok arka planda kılıç benim için. Mesela şurada bile kılıç çok eksiği var kılıcın. Nerede başlıyor eksik? Bak. Üçü full kılıç burada kalmış. Ha, yapabilirim çok kısa süreler de gerek duymadım çünkü hiç kılıca değer vermem. Bakın. Üçü full kılıç yok. Bak. Okçuyla kılıç kalmış. Burada okçuya da üçüncü kompum olduğu için çok ağırlık vermemişim. Bak yine okçuyla kılıç. Doğal olarak buralarda da. E, Şeye de bakıyorsun paralı asker tekniklerine. Bak mızrakla şeyim süvarim full kılıç birer tane o da hani 75'i yapmak için de oka gittim biraz da. Hiç yok yani sıfır. Kılıca çevirmem o yüzden çok zor benim şu an. Ama siz üçüncü sezondaysanız örnek veriyorum. Kılıca gidin. Ya da ikinci sezondaysanız mutlaka gidin. Ramses'iniz de varsa kılıç olarak kullanabilirsiniz. Ramses kompun en büyük avantajlarından bir tanesi hemen kılıca da dönüşebilmesi ya da atıyorum kılıç kullanıyorsanız okçuya dönüşebilmesi. Teçhizat belirli bir noktadan sonra çok zor gelmiyor. İstemeseniz de dövme kitiniz de oluyor. Bakın 26.500 tane dövme kiti var. Magma ile şimşek kristali biraz zorluyor. Ama dövme kiti yani 80 seviye yapmak öyle çok zor değil. Çok yıpratmıyor size. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani baştan şey yapsam ok yerine en azından tekniklerde biraz kılıca giderdim. Şurayı işte atıyorum kılıcınki 5 olurdu. Bu kılıcın 5 olurdu. Bunlar 2 3 2 2 kılıçta olurdu. Hatta komple kılıç yapar. Hiç buna dokunmazdım belki. Ama yapmadık öyle. Araştırmada da aynı şekilde. O yüzden kaldı.
Yoksa Kılıç Devri ya. Gerçekten Kılıç Devri dördüncü sezon. Beşte de coşar. Çünkü gelen Vladimir de yine mızrağa yarayacak. Abi counter ne kılıç. Maraşel mızrak geliyor. Ne yarayacak? Yine counter'ı kılıç. Strateji adam yine şey gönderdi. Liang çıktı. Zhuge Liang. Yine Ramses kompuna çok uygun. Hem kılıç hem ok. Ekledim Kiros'ta. Bu arada arkadaşlar yorumlardaki Zagros yazan arkadaşımız Serkan da çok bilgili, aşırı araştırıyor. Yani onun yazdıklarında çok dikkat edin, dikkate alın derim. Çok bilgili oyun hakkında. Kendisinin de kanalı var zaten. Şu an aktif olarak içerik çekmiyor ama bilgisinden faydalanabilirsiniz. Yazdıkları kıymetli. Haberiniz olsun. Serkan'ımı severim. Görüşlerine değer veririm. Bu sefer şeyleri basacağım. Benim şu an kullandığım komp bu şekilde. Barbaros'um var ama koymuyorum. 5 yıldız değil. Gerçi 5 yapmak çok zor değil şu an benim için ama yapmayacağım. Buraya Vlad koyacağım çünkü yine Barbaros kullanmayacağım. Bodica yerine Vlad gelince Vlad yerleştireceğim. Burada Timur düşünüyordum. Hala düşünüyor bir yanım ama yatırım yapmaya gerek var mı bilemedim. Çünkü Vlad aynı zamanda süvari arkadaşlar. Nasıl bir etki yaratacağından tam emin değilim. Timur'u aldım, açtım çarktan, sonra bıraktım. Atilla'yı da yavaş yavaş beşliyorum zaten her hafta şeyden, şanslı çekilişten. Şanslı çekilişten çıktı. Kahraman Seferi. Nereden salladım ya? Şanslı çekiliş. Vay be. Buradan biliyorsunuz arkadaşlar. Belli bir sezondan sonra artık eski kahramanlar geliyor. Ben buradan Atilla'yı her hafta 15 kafa 15 kafa tertemiz alıyorum. İsterseniz daha fazla, daha hızlı gitmek isterseniz de yapıyorsunuz ama acelem yok. Yavaş yavaş gidiyorum. Atilla çünkü bakın adam birinci sezon çıktı. Kahraman düşmedi ya. Düşmedi. Dördüncü sezon bitiyor. Yine Atilla. Yine Atilla. Yani helal olsun. Birinci sezondan kalan başka bir kahraman yok şu an benim ekipte. Bak burada hiç alakası yok. 2, 3, dördüncü sezon. Burada bir tek Atilla var zaten. Yine hani şey olmazdı. Bir de Rani burada duruyor. Ama Rani de galiba ikinci sezon muydu, bir miydi tam hatırlayamadım şu an. Hangi sezonda geldiğini Rani'nin. Başka şöyle hani birinci sezondan kullanılan bir kahraman var mı? Yok abi. Timur'a hiç basmadım bu arada. Yeteneklerini de açtım. Ama dediğim gibi Vlad'ı görünce bir frenli utku dedim. Acelemiz yok. Uzun soluklu bir oyun. Hadi harikaya gidelim. Şeyi unutmayayım. Bufflayacağım bu sefer. Hep unutuyorum bu sefer buff basacağım. Normalde hiç buff basmıyordum. %10'luklardan bir basalım. Froike gelmeyecek anladığım kadarıyla. Vlad çok güçlü duruyor. Ben bir önceki videoda yorum yapmıştım zaten. Hani Otto dediğimiz Maraşel mızrak ve süvari için gelen bir kahraman. Robin Hood Maraşel süvari için gelen bir kahraman.
Vlad savaşçı, mızrak ve süvari için gelen bir kahraman. Zhuge da kılıç ve ok için strateji kahramanı. Stratejiler için. Yine Maraşal için gelen Qin Shi Huang var. O da kılıç ve mızrak. Ama zaten Maraşal'de kimse kılıç kullanmıyor. Hani genel olarak baktığınızda hep mızrak, Maraşal, mızrak, süvari üzerine. Mızrak süvari ne ya? Mızrak, Maraşal, Maraşal süvari üstüne gelmiş. Yani beşinci sezon ağırlıklı Maraşal kahramanlarını düşünmüşler. Yine bir bildirim geldi deprem için. Bayağı Maraşalleri abanmış adamlar. Yeni yüzük de gelecek bu arada arkadaşlar. Göksel Kıvılcım gelecek. Aklıma geldikçe bilgileri paylaşıyorum sizlerle. Adem aynen. Miyamoto falan ücretli olduğu için arkadaşlar hani ben pek oyuna para yatıramıyorum diyenleriniz varsa da benim çektiğim videolarda şöyle linki sohbete atarım. Burada adım adım hani kompları vesaire paylaştım. Nasıl gidebilirsiniz, neler yapabilirsiniz diye. Şunu paylaşayım. Bilmeyenler için ismini çünkü ben de bazen unutuyorum. Ama en azından burada eklemiş olayım. Bu videomu izleyerek orada adım adım sezon sezon çok para yatırmayanlar, az para yatıranlar için komp dizilimlerini paylaştım. Biliyorum Elizabeth'i. Nasıl bilmeyeyim Elizabeth'i? Şöyle bir rakibe bakayım. Elizabeth süvaride kullanmayı çok önermiyorum. Mızrak olarak kullanılabilir ama çok da güçlü yani mızrakta. Ee, Güçlü tabii ki. Rakipte V26. Bu 90 milyon. Bu da 80 falandı. Sir Gawain de 60'lardaydı galiba. 77 mi ne Reopen ama şeyde kesiyorum. Vali miydi? Neydi hani şey Doruk Arena. Bazen hani isimleri unutuyorum. Oyunu o kadar oynamama rağmen çok unutkanlık var. Unutuyorum. Lipoin'de 76 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bakalım hatta. 13.80. Dude vardı galiba 85. Vay be falan. Serkan vurmuş. 76'ymış Lipoin'de. Şöyle baktığımızda komplarına Sir Diego 82 milyon. 83 hatta neredeyse. Mulan'ı 129k gücü var. Kiros'ta 130k ama hangisiyle geldi? Bence şu ikisiyle gelmiştir diye düşünüyorum. Mulan'la gelmemiştir. Miyamoto ve Kiros. Miyamoto'suna dikkat etmek lazım. Güçlü. Düne bakalım. Kiros'u bayağı sağlam. 137 bin. 13.80 milyon. Ramses kompu bakın kılıç kullanıyor.
131K. Güç 132 de hatta buna. Bir de Kiros var. Güzel. Rakip sağlam. Bir de buff bastılarsa tabii biz de kalabalığız. Aktifliğimiz çok şükür yerinde. Şöyle çıkalım biz de bir kendimizi gösterelim artık zaten. Yani adamlar sürekli ya 40 verir ya bize vurdurur. Garip garip. Nasıl eşleşmeler bunlar ben anlayamadım. V26'daki Türk arkadaşları da F26'ya bekliyoruz arkadaşlar. Artık biliyorsunuz F26 liderliğini de Kanuni aldı. Şöyle göstereyim. Şimdi Türkleri görünce bakın aklıma geliyor. İttifak lideri Kanuni oldu. V26'daki sevgili Türk arkadaşlarım ya da yabancı fark etmez. F26'ya bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Ya zaten krallık içinde savaş yok ama Türklerin olması şöyle bir avantaj yaratıyor. Saatler, etkinlik saatleri uygun oluyor. Daha ortaklaşa hareket etmek kolay oluyor. Sohbet daha fazla dönüyor. O yüzden diyorum. Eğer şu an yayında da V26'dan arkadaşlar varsa F26'ya bekliyorum. Gelmemeniz için zaten bir sebep de yok. Bu arada Adem aynen Elizabeth kompu Kiros'tan birebir de alır. Arif, senin için de söylüyorum. Daha iyi, şöyle daha iyi mi? Yani iyi olduğu yan da var, kötü olduğu taraf da var. Birebir de evet daha iyi. Ama kalkıp da toplu savaşlarda işte KVK'da birebir atmıyorsun. Versus değil bu. Toplu alan hasarı veriyorsun. O yüzden Kiros daha iyi. Neden daha iyi? Kiros alan hasarı vuruyor. Elizabeth onu yapamıyor. Ama birebir de evet daha güçlü. Birebir de Kiros'u keser hatta aynı güçte olursa. Adem zaten çok güzel özetlemiş. Serkan'da Lubus'u ve ne ile gelmiş? Ramses ile gelmiş. Oğuz'umuza bakalım. Oğuz'umuz zaten Lubu ve Miyamoto'dur. Başka bir şey düşünemiyorum. Şöyle tıklayamadım. Tıklatmıyor oyun. Serkan'la kendi aramdan şey yapamıyorum. Dur kendimi geri çekeceğim. Bunu da çek baba. Aynen. Miyamoto. Ömerhan. Richard. Abi yok tıklatmıyor oyun yani gerçekten. O Berat'ım da burada. Miyamoto kılıçla gelmiş güzel. Soma var. Vambi var. Aksunlar var. Trakyalılar var. Oh oh oh. Ne güzel ya. Ulan ben hiç şeye bakmadım. Sağ üste mi gidiyorum? Serkan söyle bana. Şeye bakmadım hiç. Mesajlarda. Biz iş dağılımı yapıyoruz normalde. Hani taktik açısından. Yok şu ekip şuraya, şu şuraya falan diye de. Mesajlarda bakmadım. Gelmemiş de zaten ya. Bugün için atmamışlar. İşgali tamamlayayım da öyle şey yapayım. Baba o arada şuna vur bir ya. Rümmün bir şeyler kap. Bir cacık çıkmadı.
Ya süvarinin güzelliği de işte daha hızlı olması insana daha bir keyif veriyor. Vay Kenan sağ olasın desteğin için. Kenan'ıma bir like atalım ya. Şöyle kalp atayım. Böyle güzel jestler görünce mutlu oluyorum. Palaz var bak Türk bu da. Gir baba gir 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 gir. Bekleme bak tam counter'ıyım ikisinin de. Okçusu var mis Lubum'a yakışır. Yanında da Lubusu var o da Kiros'uma yakışır. Yani 2-2 mesela şunu atsak kazanma şansı sıfır. Bir Kraken değilse tabii. Ama Kraken olmadığını da biliyoruz. Lubu bile alır bunu ki yok etti. Bir de müttefik olduğumuz için sarı görünüyor. Kafam karışıyor ya. Kiros'ta biraz şey rün kasayım ben. Hiç rünüm yok. Rün önemli arkadaşlar. Buranın girişini tutalım. Şuradan sen de şey yap. Abi hiç düzgün bir şey atmıyor ya. Gerçekten atmıyor. Delilik atıp duruyor bana ya. Deli mi olalım, ne yapalım? Öfke arkadaşlar hızlandırıyor öfkenin artışını. Ne yapayım? Delilik atıp duruyor. Deli olacağız artık. Atarız sonra. Ha şöyle kudret hasarı ver düzgün bir şey. Kritik vuruşta şeye yarar. Lubu'ya yine. Lubu alsın. Paso delilik atıyor ya. Çok garip bir şekilde. Yani hiç bu kadar arka arkaya delilik de görmedim. Hadi gelin. Gidelim artık şuradan. Şu an çok kafa kafaya gidiyor. 10 dakika boyunca açılmayacağı için ortalığına böyle çok yakın oynamanın bir anlamı yok şu anda. Ha boss çıkıyor ara ara tabii ki. Lubu oraya giderken sen şunu kes. Aa Sir Gawain geliyor. 80 küsürdü değil mi bunun gücü? Bakalım. Çok güzel. Can bunun işine çok yarar. Kudret hasar da yarar. Gel bir de Sir Gawain'e bir tane patlat. Kılıcı bak. Lan kaçıyor adam. Topuk yaptı. Ah. Neyse 1'e 2 atsın. Bak bak. Nasıl Kiros'a bak ya. Parçalıyor herif. Hiç affı yok. Vallahi parçalıyor. Daha skill atmadım ya. Kılıç bu ya.
Yürüyüşünden, askerlerin tipinden belli kılıç oldu. Yürü hastaya da vuralım. Sörgeveyni parçaladı zaten. Sörgeveyni hatta şöyle kaçırmayacağım. Gel Rasta'ya gel baba. Gel. Şu Ramses beni mahvetti. Ramses. Bu Ramses'i güçlü yüresi kim bu arada? Hasarı kolay kolay yemedi. Asker sayısı da çok fazla. Ah be baba be. Şuradan hemen rün kasayım bir. Bak bak mis gibi işte bu ya. Bu abi olması gereken bu. Kudret verdi bana. Can da ver. Dayanıklılığımız artsın. Şimdi bir daha gideceğiz oraya. Kritiği sen al. Hadi yürü artık. Yürü. Ha şu canı al. Öyle git. Arkadaşlar bunları ihmal etmeyin. Yani yolunuzun üstüne en azından giderken kesin. Ürün önemli, kıymetli. Gücünüzü arttırıyor ve gerçekten oranları ciddi. Şey değil. Delilik zaten fullenmiş. Ha, kritik çıktı. Kritiği al. Sen de kudreti al. Süper. Kudrette neredeyse full olacak. Git baba git git git. Babil'e git. Buraya alıyorlar ama önce buraya gideyim. Orada bir karambol var. Ya birbirini kesmekten ziyade oyunun amacı buraları, karakolları işgal edip puan kasmak. Mesela şunun içinde savaşsa, ha şöyle, aynen düşür abisi bunun puanları kaybetsin. Hemen git, gözünü seveyim git yetiş. Sen gel baba. Orayı Lubu halleder. Lubu halleder orayı Lubu. Vuracak şimdi bitecek. Bitti. Al baba burayı. Sen şunu patlat bir tane. Kudret güzel. Lubu da şeyi alır. Kritiği. Kudretimiz 3 oldu zaten. Artık bundan sonrası Lubu için olur. Şöyle ürünlerimizi de göstereyim. Kudret 3 %16 hasar veriyor. Can %6 şu an veriyor. Bunu üçüncü ürün olarak da strateji direnci olsun. Neden? Şu Ramses kılıçlara karşı koruma olsun. Gel baba, sen de şeyi al. Sen git şunu kes. Aynen. İşgal edildi zaten. Süper yetişti. Strateji direnci olsun. Şimdi şu ortalığına bir gelelim. Şu karambole biraz karışalım. Ama puan farkı çok açıldı. Bu benim canımı sıkıyor. İşgal etmediğimiz yer var mı yakınlarda? Yok. Her yerde aslında şu an kontrolü zaten bizde fazlasıyla ama orta alana doğru bir kayalım. Burası açılacak çünkü birazdan ve burası olayı değiştirecek.
Çok az kaldı kritiğe de. Şunu da keseyim. İkisinden birinden kritik alırsam güzel olacak. Bakar mısın Miyamoto'lara ya? Deli gibi Miyamoto var. Aslında kudret hasarından koruma da alabilirdim. Gerçekten alınabilirmiş. Kudrete çok az kaldı. Şuradan gelen şunun önünü kesmek istiyorum. Bir slow yesin. Kiros'um da yakalar onu. Üf, ne kritik vurdu gördünüz mü arkadaşlar? Patlattı kritiği, herifin canı gitmedi. Lubus'undan. Ama şimdi Kiros'la bir takılsın bakayım. %30 mu buff basmış? Ne yapmış? Kiros da onu parçaladı. Onun da Kiros'u geldi. 150 küsür K Kiros geldi. Bakalım. İşte burada biraz daha devreye rün farkları falan giriyor. Bunu da strateji direnci değil de şeye çevireceğim. Kudret direncine çevireceğim arkadaşlar. Stratejiden ziyade. Bak, o çok sağlam Lubus'unu kestim. Üstüne şunun Kiros'unu da yarısına kadar indirdim. Ya bayağı sıkıntı yani hani. Ürünler değerli o yüzden arkadaşlar. Etki ediyor savaşlarda. Şu an çok gerideyiz ama. Babil Kulesi artık açılır. Az kaldı. O yüzden Babil'e yolları çevireyim mi? Bizimkiler de bayağı var burada ama ne olur ne olmaz. Şurayı bir garantileyelim. En çok şeyi burası veriyor çünkü. Bakın saniyede 90 puan veriyor. Diğer yerler işte 15'tir, 30'dur bilmem nedir. Burası 90 veriyor arkadaşlar. Burayı elde tutmak önemli. Ya ne zaman baksam hep bizde daha fazla var ve bizim üretim daha fazla olmasına rağmen puan farkı çok fazla. Çok mu kesiliyorlar, ne yapıyorlar anlamadım ki. Şöyle bir bakayım. Warmonk 20 öldürme var. Serkan 24 kişiyi kesmiş. Palaz 17. Ben adamlarla tabii çok kapışmadım daha. Rün topladım. Şimdi kapışacağız. Bitecek anasını satayım. Çok daldım gittim ya. Rün rün derken süreyi hiç doğru kullanamadım. Buradan çok uzak kaldım. Düzgün puan kasamadım. Şu karambol tam benlik şu an. Ama gelin görün ki 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım. Açıldı merkez. Süremiz çok yok. Son 15 dakikaya girdik yani artık. Son 15 dakikada ne kadar puan kasarsam kar. Bakın 4 tane adamla kapışıyor şu anda. 6 tane, 7 kişiyle kapışıyor şu anda. 8 kişi oldu. Ortalık karıştı. Şu an puan kastık kastık ama bizim de çok düştü ve buralar hep gitti galiba. Burası bizim. Burası gitmiş neyse alıyor İbo. Burası da gitmiş. Bura bizim. Şurayı alayım ya. Gözünü seveyim. Puan alamayacağız. 6'ya 11 çok fark var. Önce şuraya bir vur. Öyle git bari.
Burası şeyde kaldı şu an. Bakta iki tarafta burada olduğu için ne onların oluyor ne bizim oluyor. Ama tabii burayı da desteklememiz lazım. Çünkü bizden hiç kimse kalmadı şu an içeride ve bunlar ele geçirmiş olacak. Neyse geliyorlar. Ona göre oraya yönelecektim. Dabrus kesiyor bayağı rahat bir şekilde. Kesti bir tanesini. Lubu'yu da kesiyor. Mulanlar çaktı ama tabii. Adam şey ne yapsın? Mesafe çok fazla ya. Abi şu sınıra girer misiniz ya? Bak gitti şu an 90 puan gidiyor. Sınıra girmeleri lazım. Bu şekilde olmaz. Onur Alp topuk yaptın. Niye yaptın kardeşim? Geliyoruz gel karşıla. Allah Allah ya. Gitmemiş ya. Serkan önden kesmiş adamı. Benimki de yarı yolda kalmış o yüzden. Git bari geçerken şunları vur. Sayıyı azaltmamak lazım. Buraya gireyim. Ne kadar çok mızrak var arkadaşlar görüyorsunuz. Stes'e hoş geldin. Çakma Stes'e değil. Berk evet açmaya başladılar. Ben de bir nefes alıp şey yapayım dedim. Fatih hoş geldin sağ olasın. Ya ona da işte odaklansan da son vuruş yapan biraz da şans eseri. Hani kim vurursa ona gidecek. Bire 4 atacağız burada. Kiros Paşa'mıza güveniyorum. Abi Kiros'un canını yiyeyim ya. Şu güzelliğe bak ya.
Ortası zaten şu an çok kalabalık. Şuraya Emre alıyor. Süper. Biraz daha ileriye. Buraya gitmem lazım. Bu bozuk Lubus'u bakalım ne yapacak? Kritiğini göreceğiz şimdi. Bak bak patates edecek. Benim Lubu'yu o kadar vuran bunlara da vurur yani. Kim vuruyor oğlum bana? Musa gelmiş. Dur keseyim de gideyim. Şunu almasın. Zorlanmadan kesmiş. Onu Serkan'a bırakayım. Counter'ı zaten. Ben de şunun canını biraz yiyeyim en azından. Bak bak hemen şeye gidiyor. Direkt. Neyse Serkan gördü. Alır onu. Ya şu kapı girişinde şuraya adamları sokmasak şuradan puan alsak güzel olacak. Bu adam burada duruyor. Puan gelişini de engelliyor. Bak şu Chojin içeride şu an adım olarak. Şey de gel. Gel baba. Burayı Palaz geldi içeriye. Bak şu an girdi. Gel baba Palaz'a gel. F26'dan bekleniyorsunuz. Palaz Bey. Şimdi kesip göndereceğim seni Palaz. Oradan bize geç tamam mı? Bak bak adamın kirosu da var yanında. Kiros varsa sıkıntı. Hemen ben de kirosumu getireyim. Chojin hala burada. Şu bir şeyini atamadık. Ayak basmalarını. Abi yani bunun yürüyüş hızı da gerçekten en azından buradan oyuna seslenmek istiyorum. Bu tarz işte Şafak olsun, Harika Savaşları olsun hızlandırması lazım. Yani ilk doğdun ya nasıl League of Legends'ta var mesela doğduğunda base'den böyle bir 3-5 saniyelik bir hızlanma veriyor. Vermesi şart. Böyle bir saatte gidiyorsun ya zaten süre bitti bitti. Ne anladım ben bu oyundan? Buna vermeleri şart yani gerçekten şart. Ani çıkış hızı olması lazım. Çok kötü oluyor böyle. Farkı kapattık ama yine yani şu an maalesef oyun gidici. 4 dakikada bir yerleri almamız lazım yine. Karakollara şöyle bir bakalım. Emre burada. Güzel Leone ile iyi iş yapıyor. Burası bizde. Haritayı küçültüp bakmak belki daha kolay olur gibi geliyor ama şu an yapmayacağım. Ben buraya gideceğim arkadaş. Hmm, Bir yerleri almak lazım. Son 4 dakika artık zaten yürüyeceğiz bitecek. Şöyle ileriye doğru atayım bunu. Bak burayı almamız lazım mesela. Kaç dakika mesela yürümesi? 1,5 dakika. Ne kaldı? 2 dakika zaman kalıyor.
Babil'de takılsın millet. Şöyle gidelim hadi. Şu an puana da baktığımızda Warmonk 278K, Serkan 252, Kevler, Badger, Bira şey gibi markaları gibi anasını satayım bunlar da. Sercan helal olsun. Sercan yayınları da gelmiyorsun. Sana buradan sitem ediyorum. Özlettin kendini. Aksun var 168K. Sonra ben geliyormuşum bizden. Oğuz sonra geliyor. Oğuz çok geride kalmışım. Ben de gerçi geride kaldım. 150K bana da yakışmıyor. O da ayrı bir konu. Bakalım. Evet şunu hemen alalım. Son 2 dakika. Alırken şunu da keselim. Şunu da keselim. İçinde zaten. Sen neredesin babacığım? Almış mısın? Tamam. Zaten son 1,5 dakika. Alınacak başka neresi kaldı? Boş ver şimdi her şeyi boş ver. Hemen 1,5 dakikada şu aşağılarda. Gel baba gel 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 gel. O vursun bana. Sen ilerlemene devam et. Öldü zaten. Vururken öldü adam. Bu da öldü. Gel hemen şunu alırsan işler birazcık daha dengeli. Bu da 50 puan veriyor çünkü. Puanı yüksek. Bu 5 mesela çöp. Şunu alana kadar bitti zaten neredeyse. Burada ne alemde? Mücadele devam ediyor. Gideyim burada bari adam keseyim son saniyeler. Kaybedecek gibiyiz. Çok yani hani kapanmaz gibi 30 saniyede burayı alıyoruz ama burası iyi puan veriyor da bakalım. Git baba puan kes. Boss boss da yok. Al artık be zaten bitti. 16K kaldı. Hadi bir şeyler yap. 24, 14K, 13K bitti. 13K ile kaybettik. Üzdü. 13K ile kaybettik. Bakalım. Şöyle bir baktığımızda Serkan tebrik ediyorum bu arada. Eline sağlık. 272K puan kasmışsın. Sercan 200K eline sağlık. Aksun var 187K eline sağlık. Oğuz 138K eline sağlık. Dabrus eline sağlık. Aydın, Vambi hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Ee, Katılmayanlara bakalım. Diğer Oğuz gelmemiş, Büşra gelmemiş, Taha gelmemiş, Utigur gelmemiş, Kingdom Shine gelmemiş, 2, 4, 5 kişi gelmemiş savaşa. Tomji gelmese de çok bir şey değiştirmezmiş. Evet, başarısız. Keyifliydi. Hani kaybettik ama sağlık olsun. Elinize sağlık. Herkesin eline sağlık. Alabileceğimiz bir şeydi ama. Gerçekten alınabilecek bir savaştı. Öyle hani karşıda da böyle çok ütopik şeyler yoktu. Tabii ki ortalamaları bizden güçlüydü ama evet sohbetimize geri dönelim. Kenan kusura bakma bağışını değerlendiremedik. Yapamadık. Kaybettik.
Aynen ya Serkan. Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Bir ara çünkü fark çok açılmıştı. Hatta yayındaki sohbete bak. Adem yazdı sanırım. Bayağı fark açıldı falan diye. İyi kapattık da olmadı. Ortada onları oyalarken diğer bizim ekiptekiler hani ortada Babil Kulesi'nin etrafında savaşta iki tarafta puan almıyordu zaten. Kule kimsede olmuyor herkes olduğu için. Sağdan soldan iyi topladık da patladık. Fark ettim yanlardaydın. Güzeldi. Taktik güzel gidiyordu da zaman yetmedi ya. En son ben de 50'lik bir yer aldım mesela. Bir iki dakika daha bizde olsaydı 13K'lık fark çok rahat kapanırdı. Paket alan arkadaşları çok seviyorum. Böyle hediyeler almayı çok seviyorum. Bu arada şöyle bir şey var. V ekibi bu yüzden tercih ediliyor bizim bazı Türk arkadaşlarımız tarafından. Ama F ekibinde yani bizim ekibimizde de işte Serkan olsun, ben olayım, Kanuni olsun, Acı Baba olsun, diğer herkes olsun. İyi, zaten paket alan insan çok fazla. Burada da F'de de çok fazla. V'deki arkadaşlara sesleniyorum. Hani içiniz rahat olsun. Yatırım yapılan bir ekip burası da. Zaten güçler ortada. Yatırım yapmasa bu adam Alican 77 olmaz. Yani Serkan 80 milyona gelmez. Serkan'ımı da sitesi iki kere üç kere sıfırladı. O kötü oldu. O biraz kötü oldu. Yoksa daha da güçlenirdi. Benim içim gitti ya kalesine vurduklarında. 15 dakikaya şey geliyor. Tamam o zaman hepsini kullanmayalım. Biraz takılsın. Kahraman Seferi içeriğine bakmadım. Yenilmez Paşa burada olsaydı o bilirdi. Bu son kim? Oyun arşivi. Bu sonu bilmiyorum ki ben. Gücü ne? Hangi krallıkta? Senin Lubu'yla Serkan bayağı denk geldik. Güzeldi. Hatta bir tane adamı böyle pıt pıt anında yok etti Lub'un. Yani Mulan vardı. Zaten Country'di ama çok güzel böyle saniyelik yok etti. Ya bunu sıkılmadan nasıl 5K yaptınız ya? Ben hani makasım olsa da sıkılıyorum, bırakıyorum. 2 gün kaldı. Biraz daha ağırlık veriyorum. Bugün bayağı 500 metre, 700 metre falan kestim ama. Yapılır mı lan bu? Yapılır mı bu? Ayıp ya. Bak şimdi abuk sabuk git makas harcı bul. 6 tane çıkarttı ya. Çıkar 4 tane işte rahat rahat. Bitirelim. Ne şöyle. İşte bu. Bu sonun gücü neydi ki? Hiç bakmadım. Dünya sıralamasına bakayım. Dünya sıralamasını bir ara atmıştım. Üstünden çok zaman geçti gerçi onun da ama bakayım bir. Nerede bizim grup? Bu son, bu son, bu son.
Eskiden adı farklı mıydı ya? Ben göremedim bu sonu. Dünya sıralamasına bakıyorum şimdi mesela. O zamanlar Kanuni bizim çektiğimiz zaman 147 milyon güçteymiş ve 37. sıramadaymış. O zaman bu son yok galiba. Vallahi görmüyorum. Bu sonun şu anki gücü ne? Kanuni bu arada gücüne göre de güçlü ya. Kahramanları güçlü. Yüzükleri şeyleri falan iyi. En son ne yaptı bakayım Kanuni sıralamasına. 188 galiba şu an gücü. 188 milyona ulaşmış, evet. Videosu zaten var biliyorsunuz, hesabın içeriği detayları. Oradan bakabilirsiniz kahramanlarına. Ya zaten araştıracak şey, paralı asker tekniklerinde hiçbir şey kalmamıştı. Araştırmada da fulldü. Geliştirecek pek bir şey de yoktu hesapta. Mert hoş geldin, sağ ol. Şöyle, hiç alım yapmadıysan bir tane aldığında 50K'lık paketi 4600'e sana bir 50K daha veriyor. Yani evet, 100K 4619 TL'ye geliyor. Evet, Nick'i gerçekten güzel, kanuni ve oyun başından beri hiç değiştirmedi. Şimdi dünya sıralamasına bakıyorum da kıyaslayacağım, çok merak ettim. Bak, ilk listeyi çektiğimde Stesse 767 milyonmuş. Şu an en son 860 mıydı, 880 miydi? Kaçtı bu? Bakalım. 781 milyon. Hiçbir şey arttırmamış neredeyse. Kale sıfırlamaktan asker basmamış. Zaten arttıracak gücün tek şey artık asker falan kalıyor. Başka bir şey kalmıyor. Spear 241 milyon, bayağı arttırmış. Eskiden kaçmış listeyi ilk çektiğimizde? Liste ilk geldiğinde Spear arkadaşlar 161 milyonmuş. Adam 80 milyon kasmış ya. Ve bayağı kale de sıfırladı. Yani sıfırlamasa ne olurmuş bilmiyorum. Bayağı yatırım yapmış. Rise and Shine listede eskiden 181 milyonmuş. Şu an 215. TED 140'mış. 200 milyon olmuş. 60 milyon da TED kasmış. Yani krakenleri görüyor musunuz? Bakın ne kadar sürede ne kadar güç arttırıyor. Bir kale kadar güç arttırmış adamlar. John 223'müş. 287 olmuş. 64 milyonda John arttırmış. Yani şu var, şöyle bir gerçek var. Böyle hesapları alsanız, atıyorum hani bazıları diyor keşke benim olsa. Olsa da senin bu hesabı beslemen gerekiyor. Besleyemezsen ölür bu hesap. Beslemen lazım. Beslemek şart. Görüşürüz Serkan'ım. Kendine çok iyi bak. İmparatorluk parası alma, doruk parası al. Berk, çok sağlam basıyorlar ya gerçekten. Angry'e bakalım. Listede eskiden neymiş? Bakalım. 359'muş. O kadar arttırmamış Angry. Angry'e şuradan bakayım listemden. Şu an kaç? Yani Angry hatta bayağı salmış bence. 360 milyondan 391. 31 milyon kasmış.
Emin ne yapmış? Emin 247'ymiş, 295 yapmış. Yaklaşık 48 milyon da Emin kasmış. Froyke ne yapmış? 248'den adam 302'ye çıkmış. 54 milyon kasmış Froyke'de. Abi 54 milyon ya. Beşinci sezonda olup 54 milyon kalesi olmayanlar var. Bak, li- bu liste ne zaman açıklanmıştı? Şöyle bir bakayım. Ne zaman paylaşmışım? Bizim WhatsApp grubunda. 19 Haziran'da paylaşmışım. 10 Ağustos'tayız. Yaklaşık 2 ayda. Adam 2 ayda bir yıllık kaleleri geçmiş. Güç artışında. Hani Arif diyor ya işte pro bizim krallıkta adam birinci oldu. Yapıyor abi. Adamda para var, basıyor. Bizim Görkem de anasını satayım ilk 20 burada zaten yani. Dünya sıralamasının hepsi burada. Buradan erişiyorum. Görkemliğe bak. Kolay gelse şaşarım. Kim yok bizim Görkem'de? Karate King yok. Jabalala'yı görmedim. Ale yok. Dun yok. Onun dışında neredeyse hepsi var. Nefisto yok. Zaten galiba Nefisto da bıraktı mı, ara mı verdi? Öyle bir şeyler vardı en son. Ya bizim krallığımıza göç gelişi biraz uzun sürecek. Göç birinci yılda da gelmeyebilir. Ne zaman getirecekleri tam belli değil. Onunla da aslında getireceğiz diye açıklama yapmışlardı ama son konuşmalarda göçün ne zaman geleceği konusunda bir bilgi içermiyor ve birinci yıldan sonra olacağı da net gibi yani. Birinci yılda falan da beklememek lazım göç etmeyi. O yüzden şimdilik herkes krallığında huzurlu içinde yaşasın. Alazemar şu var göç için. Yani gerçekten uzun vade bu oyunu oynamayı düşünüyorsan gerçekten düşük krallığa gideceksin. Krakenlerle gelişemiyorum diyorsan. Ama şu da bir gerçek. Bizim mesela krallığımızda sistemimiz var. Burada güç ayrımı yok. İşte sen çok güçlüsün, sen çok zayıfsın. O yüzden valiye giremezsin ya da valide puan yapamazsın diye bir şey yok. Bizde şöyle oluyor. Adını yazdırıyorsun. Her vali için başvurunu yapıyorsun. Diyorsun ki ben bu valiye girmek istiyorum. Yazıyorlar senin listeye. Giriyorsun ve yeri geldiğinde 30 milyonla bile valinin sıralamasında yer alıyorsun. Hatta göstereyim son valimize. Bugün valinin son günü arkadaşlar. Bu vali biraz daha coşmuş olabilirler. Ama inanın ilk 10 normalde 30'la kapandığını falan da gördüm. Hatta şöyle 73. krallıkta 20 milyonları falan görmüştüm ben ve hatta çok şaşırmıştım. Onlar da aynı sistemde ama onlar da kimse basmıyor. Bizde yine basıyorlar. Yani şöyle basıyorlar. Adam kendini güçlendiriyor. Yani bu Zero Night için bir şey değil. Kıstas değil. Bir sonraki valide de bunu basabilir. Bu adam oyuna çok ciddi para yatırıyor çünkü. Arthur'u zaten açmış yani. Hani yatırdığı parayı düşünün diye söylüyorum. Yatırıyor. Ama işte hani bir sonraki valide bu adamla karşılaşmayacaksın. Basamayacak. Bir sonraki valide olmayacak. O yüzden yine şansın oluyor. Ama tabii ki bence şey yapılabilir. Çok az yatırım yapıyorsunuzdur. Gücünüz yetersizdir. Boş bir krallığa geçersiniz. Bu halinizi kasarsınız. Kendinizi geliştirirsiniz. Ama nelerden feragat edersiniz onu da söyleyeyim. Güçlü bir ittifak krallık olmadığı için alacağınız ödüller de
Örnek veriyorum buradan işte 134. krallık düşünün kendinizi. 12. sıraya ne alıyor abi? 1000 imparatorluk parası. Biz ne alıyoruz? 30.000. Sen ne alıyorsun yine aynı şekilde etkinliklerde? Sadece bunu da değil, ittifak olarak da düşün. Ne alıyorsun buradan? İşte şunlar alıyorsun. Bunlar yine o kadar çok önemli değil ama ne derler? Az önce harika yarışması gibi düşün. Sezon puanları gibi düşün. Etkinlikler açısından düşün. Seni çok geriye atar. Kaybında oluyor yani bir yandan. Şafak'ta daha net oluyor. Bu Şafak'ta çünkü işte Elmas'tır, Diamond sıralaması oluyor. Ondan plat falan var mı bilmiyorum. Aklıma League of Legends geliyor, kafamı karıştırıyor. Gold vardı, altın vardı, elmas var, ligler var. Ona göre de hediyen değişiyor. Onlardan geriye düşersin. Harikada ekibin olmayacağı için güçlü adamlar seni dövüp yani hani rakibi kesemeyeceğin için puan yapamayabilirsin. Düşürebilir. O olumsuz etkileyebilir ama Vail'de tabii ki sarı kafalarını kasarsın. Vail'in hediyelerine baktığımızda şöyle 100 tane kafa abi az mı? 100 tane de buradan 200 kafa. Tercih meselesi yapılabilir mi? Bence yapılır. Önünde bir engel yok. Artısına eksisine baktığında 3 ay falan biraz karantinaya çekilmiş gibi düşün ama kendini güçlendirirsin. Ercan selam. Mert şöyle Doruk parası ile imparatorluk parası çok farklı şeyler. İmparatorluk parası bu. Doruk parası da marketlerde kullandığım bu oluyor. İmparatorluk parası alırsan markette gördüğün bunları alamazsın. Sen Doruk parası al. Neden? Doruk parasını aldığında buradaki gördüğün Doruk parası bak aldığın paketlerin içinde imparatorluk parasını da içeriyor zaten. 99 Doruk parasıyla 500 imparatorluk parası kazanıyorsun. Üstüne bu hızlandırmaları, sarı kafa vesaire alıyorsun. Her paketin içeriğinde oluyor. En güzel mesela nasıl gösterilir biliyor musun? Şuradan Filo Özel'de mesela 4000'lik paketi 50.000 Doruk parasını zaten alıyorsun. Üstüne Doruk parası aldığın için aynı meblağa yanında bir sürü de içerik alıyorsun kendini geliştirecek, oyunun içinde kullanabileceğin eşya satın alıyorsun. O yüzden Doruk parası her zaman daha mantıklı oluyor aldığında. Gidip de sadece imparatorluk parası alırsan sana bunu sikkeden verecek. Onu zaten etkinliklerden her şekilde kasıyorsun bak. Bende hala duruyor ilk yükleme bonusları. Hiç almadım. Truva oynuyorsun. Adam sana imparatorluk parası veriyor. Bilmem ne oynuyorsun veriyor. Zaten her türlü kasabiliyorsun. O yüzden doruk parası almanı öneririm ama tabii ki yine tercih senin. Hemen şunları göndereyim. Sonra yine sohbeti okuyayım. Aynen Ercan. Yani Yıldız'da da şey yapmak için çok bir fark yok. Şöyle göstereyim. Bizde de mesela bir sürü Kraken var. e, Bizim şeyimizde, Yıldız'ımızda. Şöyle baktığında. Bak Angry 12. sırada. Bizim Froike 16. sırada.
Çok basit bir örnek bak. Bu adam 90 milyondu. Şu an 104 olduğuna bakma. 90 milyondu. 170K yapmış puan. Ya da Üstad var mesela. Bak bu adam 110 milyon güçte. Puana bak. 216. Angry Kanuni şey yani. Kanuni tatildeydi. Angry'de salmış. O bariz belli de. Fark etmez abi. Havok da var burada. 186 milyonluk adam da var yani. Geçmiş. Tokatlamış geçmiş. Ya da Mister Greg bak. 75 milyonluk adam. Bütün krakenlerin arasında altında pro var yani. 220 milyonluk hesap var. Bu tamamen aktifliğine bağlı. Nasıl yapacaksın? Her gün gireceksin. Görevlerini yapacaksın eksiksiz. Onun dışında etkinliklerde işte Altın Sefer olsun, KVK savaşları olsun mümkün olduğunca çok puan kasacaksın. O sayede Yıldız'da da puanını yükseltebiliyorsun. Yani güçten biraz bağımsız oluyor. Gücün avantajı ne? Bu site senin yaptığı mesela. Kale sıfırladığı için çok yüksek puanlar kastı. Tek başına çok yüksek puanlar kastı. Etkinliklerde yine çok yüksek puanlar kastı. Tek bir etkinlikte 3,6 milyar puan yapmıştı. Altın Sefer'de galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Eski videolarda vardır. Yani şu farkı tamamen o açtı. Hiç 18 milyondan fazla gördünüz mü bu arada? Çok merak ettim. Yok zaten Alazemar. Ben dediğim gibi yapılabilecek bir şey olarak buluyorum, görüyorum. Ama 3 ay biraz karantina gibi. Neden? Oyundan soğuyabilirsin bir yandan. Aktiflik olmadığı için sıkılabilirsin ya da yetersiz gelebilir. Sıkıcı olabiliyor bazen öyle şeyler. Kasma konusu yoksa güzel. Bizim Cihat arkadaşımız var şu an 73'te. Kendisi Ölü Krallık'taydı. Hep birinciydi. Krallığın da birincisiydi bu arada. Güçte de birinciydi. Her şeyde birinciydi. Hep valiyi de kazanıyordu. Yaptı birikimlerini. Adam şimdi kaç milyon güçte? 140-150 milyona ulaştı. Bakayım. 146 milyon gücü var. Yapılmayacak bir şey değil yani. Ama mesela krallıkta canı çok sıkılıyordu. Yani aktivite yok, yapacak bir şey yok, savaş yok, bir şey olmuyor. E, Denk geldi diyorsun hani rakipler de kendinize göre geldi de mesela her zaman gelmeyebilir. Şimdi Altın Sefer yeni şey başlıyor. Gelmeyebilir bu sefer. Şans biraz da. Ama valiler için iyi. Oyunun zaten en başında var Mert. 1 çarpı 1 var. Hiç almadıysan ilk alımına mahsus veriyor zaten. Birinci sezonu, beşinci sezonu yok ki. Beşinci sezonda da adamın hiç almamışsa bunca zaman onun da hakkı duruyor. Hakkın saklı yani. Kasap. V26'daki kasapsan seni F26'ya bekliyoruz arkadaşım. F'de toplaşıyoruz. Ya mükemmel bir şey bu da. 15 saat 15 saat veriyor. Gerçekten çok ciddi hızlandırma. Az buz değil.
Herkes 5000 yapmış. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Bu hafta zaten hafta sonu. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Çalışan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar dilerim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarım varsa kanala abone olup destek olursanız sevinirim. Allah Allah. Bir de Playsel'e gir sor Mert. Playsel desteği yaz. Hiç almadıysan 2x olması gerekiyor hesabında. Bir de Playsel'e sor. Nereden aldığının bir önemi olmuyor. Önemli olan hani yanlış bilgi vermiş de olabilir. Ya da en temizin yapacağın şey şu. Midas Bay'a giriyorsun. Age of hesabını bağlıyorsun. Zaten sana yazıyor. Ama sen yine de istersen Playsel'e de sorabilirsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Kalpleri size atıyorum. Varlığınızla yayını güzelleştirdiniz. Teşekkür ediyorum hepinize de. Görüşürüz.